Merhaba sevgili gezginler, Skip Guide'ın sanal turist rehberine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sessizliğin en güçlü ses olduğu, duvarlarının arasında insanlık tarihinin en önemli kelimelerinin, notalarının ve fikirlerinin saklandığı kutsal bir mekana yolculuk yapacağız. Burası, bir kitabın sadece kağıt ve mürekkepten ibaret olmadığını, aynı zamanda bir devrimin, bir başyapıtın veya bir keşfin tohumu olabileceğini kanıtlayan bir yer. Evet. Bugün rotamız, dünyanın en büyük ve en önemli bilgi hazinelerinden biri olan İngiliz Kütüphanesi, yani British Library. Şimdi dışarıdaki dünyanın gürültüsünü bir anlığına unutun ve insanlığın ortak hafızasına ev sahipliği yapan bu modern mabedin kapılarından içeri adım atalım. Peki, bu devasa kırmızı tuğlalı bina nasıl oldu da dünyanın en değerli el yazmalarına ev sahipliği yapmaya başladı? Kütüphanenin hikayesi aslında binanın kendisinden çok daha eskidir. Kökleri 1753 yılında kurulan ve o zamanlar kütüphaneyi de içinde barındıran görkemli British Museum'a kadar uzanır. 220 yıl boyunca ülkenin ulusal kütüphanesi, müzenin ikonik, kubbeli yuvarlak okuma salonunda, Round Reading Room, hizmet verdi. Bu salonun masalarında Karl Marx, Das Kapital'i yazdı, Virginia Woolf romanları için ilham aradı, Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes'e hayat verdi. Burası, dünyanın en parlak zihinlerinin buluştuğu entelektüel bir merkezdi. Ancak zamanla koleksiyon o kadar büyüdü ki, artık müzenin duvarları bu bilgi okyanusunu içinde tutamaz hale geldi. Koleksiyonda ne mi vardı? Kraliyet ailelerinin nesiller boyu biriktirdiği paha biçilmez kitaplar, Sir Hans Sloane gibi koleksiyonerlerin bağışladığı el yazmaları ve en önemlisi, yasal depozito hakkı. Bu hak, Birleşik Krallık ve İrlanda'da basılan her kitabın, derginin, gazetenin ve hatta haritanın bir kopyasının kütüphaneye gönderilmesi gerektiği anlamına geliyordu ve hala da gelmektedir. İşte bu devasa büyümeyle birlikte, 1972 yılında çıkarılan bir yasayla, kütüphanenin British Museum'dan ayrılarak kendi başına bir kurum olmasına karar verildi. Artık tek bir sorun vardı, bu paha biçilmez koleksiyona layık yeni bir yuva bulmak. Bu arayış uzun, tartışmalı ve sancılı bir sürece dönüştü. Mimar Sir Colin St. John Wilson tarafından tasarlanan bugünkü binanın inşası 1982 yılında başladı ve tam 16 yıl sürdü. İlk başlarda modern tasarımı, özellikle de yanındaki Victoria dönemi gotik mimarisinin harikası, St. Pancras tren garı ile olan tezatlığı nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı. Ancak Kraliçe II. Elizabeth tarafından 1998 yılında resmi olarak açıldığında zamanla herkes onun ne kadar işlevsel, aydınlık ve etkileyici bir yapı olduğunu kabul etti. Bugün İngiltere'nin en genç birinci derece tarihi eser statüsüne sahip binalarından biridir. Bu onun mimari öneminin ne kadar çabuk anlaşıldığının bir kanıtıdır. Şimdi gelin, bu modern mimarinin ardında saklanan asıl hazineye, yani insanlık tarihinin en önemli belgelerinden bazılarına ev sahipliği yapan Sir John Rydblad Galerisi, kütüphanenin hazineleri bölümüne doğru ilerleyelim. Burası, loş ışıklandırması ve saygılı sessizliğiyle adeta bir tapınak gibidir. Ve camekanların içinde yatanlar, bu tapınağın kutsal emanetleridir. İşte karşınızda 1215 tarihli Magna Carta'nın kütüphanedeki 2 kopyasından biri. Bu, bir kralın yetkilerinin Tanrı tarafından değil, yasalar tarafından sınırlandırılabileceğini söyleyen, demokrasi ve insan hakları tarihinin başlangıç noktası kabul edilen o efsanevi belgedir. Sadece birkaç adım ötede 8. yüzyıldan kalma Lindisfarne İncil'lerinin inanılmaz derecede süslü, canlı renklerle bezenmiş sayfalarına hayran kalacaksınız. Her bir harfin, her bir desenin elle, aylarca süren bir emekle nasıl işlendiğini hayal edin. Ve işte, dünyayı sonsuza dek değiştiren bir icat, Gutenberg İncil'i. Avrupa'da hareketli harflerle basılan ilk kitaplardan biri. Bilginin artık sadece rahiplerin ve soyluların tekelinde olmayacağının, kitlelere yayılabileceğinin müjdecisi. Biraz ileride, edebiyat severlerin kalbini hızlandıracak bir köşe var. William Shakespeare'in 1623 tarihli First Folio'su. Eğer bu ilk toplu eserler baskısı olmasaydı, Macbeth ve 12. Gece gibi oyunların sonsuza dek kaybolmuş olabileceğini biliyor muydunuz? Ve işte dehanın zihnine bir pencere açan o defter, Leonardo da Vinci'nin not defteri. Aynada okunabilen ters el yazısıyla yazdığı notları, uçan makine tasarımları ve anatomi çizimleri, tek bir insanın ne kadar çok alanda ne kadar ileri gidebileceğinin kanıtı gibi duruyor.
Bu galerinin güzelliği, farklı alanlardaki dehaları yan yana getirmesidir. Bir yanda Isaac Newton'un el yazısıyla yaptığı bilimsel hesaplamaları görürken, hemen yanında Mozart'ın veya Beethoven'ın kendi elleriyle yazdığı notalara bakabilirsiniz. Ve bu klasik dehaların arasında modern dünyaya ait bir parça, Paul McCartney'in Yesterday şarkısının sözlerini karaladığı bir zarf veya John Lennon'ın Ticket to Ride şarkısının sözleri. Bu, kütüphanenin yaşayan, nefes alan bir kurum olduğunun en güzel göstergesidir. Binanın tam kalbinde yükselen 6 katlı cam kule ise, Kral 3. George'un kişisel kütüphanesini barındıran Kralın Kütüphanesidir ve binanın hem görsel hem de entelektüel merkezini oluşturur. Bu eşsiz hazineleri görmek için ne yapmanız gerekiyor? İngiliz Kütüphanesi, Euston yolu üzerinde, King's Cross ve St. Pancras tren istasyonlarının hemen yanında son derece merkezi bir konumdadır. Ulaşım sayısız metro hattı ve tren seferiyle çok kolaydır. En güzel haber ise kütüphaneye girişin ve en önemli bölüm olan Hazineler Galerisi'ni gezmenin tamamen ücretsiz olmasıdır. Genellikle herhangi bir rezervasyon yapmanıza gerek yoktur. Sadece özel ve süreli sergiler için bilet almanız gerekebilir. Okuma salonlarını araştırma yapmak için kullanmak isterseniz, belirli şartları sağladıktan sonra ücretsiz bir okuyucu kartı başvurusunda bulunmanız gerekir. Ziyaret için hafta içi günler, hafta sonlarına göre genellikle daha sakindir. Sadece Hazineler Galerisi'ni gezmek için 45 dakika ile 1 saat arası yeterli olacaktır. Ancak binanın mimarisini keşfetmek, kitabevini gezmek ve kafelerinden birinde dinlenmek isterseniz, bu süreyi rahatlıkla 2-3 saate çıkarabilirsiniz. İngiliz Kütüphanesi, sadece kitap kurtları için değil, tarihe, sanata, müziğe, bilime ve insanlığın yaratıcı ruhuna ilgi duyan herkes için mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Buradan ayrıldığınızda, elinize bir sonraki kitabı aldığınızda, ona sadece bir nesne olarak değil, binlerce yıllık bir mirasın taşıyıcısı olarak bakacaksınız. Çünkü bu bina, bize fikirlerin duvarlardan daha güçlü, kelimelerin ise zamandan daha kalıcı olduğunu hatırlatır. Bugün bizimle insanlık hafızasının bu görkemli mabedinde yaptığınız yolculuk için teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir yanındaki gizli kalmış hikayeleri keşfetmek için Skip Guide'ın sanal turist rehberini takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.